İspanyol basınından Arda Güler'e eleştiriler devam ediyor. Ünlü eski futbolcu İspanyol basınına yaptığı açıklamada Arda Güler hakkında ne söyledi? Ve bu futbolcu Arda Güler'i küçümsedi. Ronaldinho futbola geri döndü. Serie A'dan Kenan Yıldız paylaşımı. Arda Güler'in antrenmandaki performansı. ESPN dünyanın en iyi hücum orta saha oyuncularını açıkladı. Arda Güler hangi futbolcuların altında kaçıncı sırada kaldı? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz dostlar. Gündemimiz oldukça yoğun. Özellikle Defense Central kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar biraz kanımız çekilecek. Real Madrid dünyanın marka değeri en yüksek futbol kulübü oldu. Burada oynamanın da bazı bedelleri oluyor işte arkadaşlar. Marka değeri en yüksek kulüp ama İçeride olaylar çok başka. Yan Diomande'den açıklamalar var. Jose Mourinho için oynadığınızda onun için ölmek istersiniz. Ben onun için ölmeye hazırım. Yani şöyle açıklamayı Arda yapsa biz kızarız mesela arkadaşlar. Garip ya, kızmayalım abi, Arda da desin ben de öyleyim, ben de yapayım, ben dediğim. Vallahi kızmayalım abi, baksanıza. Jose Mourinho ile ilk konuştuğumda onun Fransızca konuştuğunu duyunca şaşırdım. Portekiz'de saat sabah 5'ti ve sadece benimle telefonda konuşmak için uyanmıştı. Bu bana önemli olduğumu gösterdi. Madrid aradığında hayır diyemezsiniz. Arda Güler de öyle demişti. Madrid aradığında hayır diyemezsiniz. Ancelotti de zamanında Arda Güler'i ikna etmek için onunla kaç kez konuşmuştu. Bellingham dün, Arda bugün arkadaşlar. Bir topuk asisti var Arda Güler'in. Açıklama kısmına koyacağım Arda'nın yaptığı asisti. Tam bir Guti asisti. Gerçekten arkası dönük, arkasında Espi var şurada köşede arkadaşlar. Şurada köşedeki Espi'ye topu gönderiyor. Kadrajda bile yok Espi. İnanılmaz bir çocuk ya. Brahim Diaz ve Arda Güler antrenmandan sekanslar arkadaşlar. Evet, Arda'mız çok hırslı gördüm idmanda. İnanılmaz hızlanmış. Arkadaşlar bak, biz hızına laf ediyorduk ama gerçekten topla beraber de dribling yapmaya da başlamış. Ve efsane goller atmış antrenmanda. Arda'nın bugünkü bol asistli gollü antrenman özeti ben izledim arkadaşlar. Sizler de izleyebilirsiniz. İnanılmaz goller var. Evet, Defense Central'in yaptığı bir anket gibi bir şey. Bunu Instagram'da da yaptılar arkadaşlar. Real Madrid'in ilk 11'inde forvet arkasına kimi koyardın? Bellingham mı, Arda Güler mi? Sizi dinliyoruz. Evet arkadaşlar, gerçekten buraya bu performanslarla kimi koyarsınız? Kimi koyabilirsiniz? Öyle de sorayım. Ya çok garip bir kadro oldu ya. Burayı bozan tek şey kim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Vinicius Junior maalesef ki o arkadaşlar. Hem kötü futbolu hem de oradaki hegemonyası yüzünden orayı bozuyor. Ya da Mourinho'nun gerçekten taktik değişikliğine gitmesi lazım. Bu arada arkadaşlar ben Kıps diyeceğim. Gözümü kırpacağım, siz anlayacaksınız. Yorumlarda bu konuyu konuşacağız. Jude Bellingham dünya üzerindeki 8 numara pozisyonda oynayacak en iyi futbolcudur. Bu bölgede ondan iyi bir futbolcu yoktur. Kıps. Arkadaşlar gerçekten Bellingham inanılmaz bir futbolcu. Tam 8 numara için yaratılmış. Annesinden bunun için fırlamış arkadaşlar. Gerçekten bu bölgenin oyuncusu Bellingham. Dünya üzerinde 8 numarada Bellingham'dan iyi oynayan bir oyuncu da yok. İki tarafı iyi oynar, git geli çok iyi yapar. En iyi 8 numara Bellingham'dır. En iyi 10 numarada Arda Güler'dir. Arda'dan Espi'ye muhteşem bir topuk pası, bundan bahsediyordum arkadaşlar. Arda Güler'in asistinin linkini bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Dostlar bu arada sizler de like attıktan sonra kanalımıza abone olursanız bunlar ücretsiz şeyler ve bizi motive eden şeyler. Sizden ricam olacak arkadaşlar, şu 15.000 aboneyi geçelim ve hedefimiz 20.000 abone olsun. Sizlerden destek bekliyorum sadece. Ve dostlar, güzel bir haber. Kuleden dönen var. Enes'imizden gol var. Enes Ünal Getafe karşısında İlk 11'de başladı. İlk maçta golünü attı. Tebrik ediyoruz onu. Golle dönmek çok önemli bir forvet oyuncusu için. Getafe ile Enes Ünal'in maçı dönüşümü mükemmel bir şekilde işaretliyor. O da dua etti gol attıktan sonra. İbrahim Konate 15 Şampiyonlar Ligi kupasını görünce şok oldu. Kardeşim şok olmayın, siz de bir kupa kazandırın oraya artık. Arda'mız oradayken 1-2 Şampiyonlar Ligi daha görelim tabii. Evet, gelelim ESPN'in saçmalamasına. Dünya devi bir haber sitesi. Dünyanın en iyi 10 hücum orta saha oyuncusu sırasıyla. Real Madrid'deki oyuncular diye yazmışlar ama Nico Paz kiralık olarak gitti, hadi onu da Real Madrid oyuncusu diyelim. Bellingham, Nico, Arda Güler. Birinci sırada Bruno Fernandes var. İkinci sırada Bellingham var. Üçüncü sırada Szoboszlai, Nico Paz'ı 5'e koymuş. Arda Güler'i 9. sıraya koymuş. Yani Arda Güler Nico Paz'dan daha kötü bir hücum orta saha oyuncusu. Arda Güler Nico Paz'ı komaya gönderen oyuncudur dostlar. Arda Güler Szoboszlai'yi alt eden oyuncudur. Hey yavrum hey. Yani Arda Güler geçtiğimiz sezon bazında da Bellingham'dan daha iyi bir futbolcu. Hem istatistik olarak Bellingham'dan daha iyi bir performans sergiledi,
hem de daha önemli bir rol aldı Arda Güler. Bunların hepsi arkadaşlar haksızlık, bu çocuğa yapılan haksızlıklar. En iyi forvet oyuncuları yine ESPN'e göre. Harry Kane 1, Mbappe 2, Haaland 3. Ülkemizde forma giyen futbolculardan Osimhen'i görüyoruz 9. sırada. Arda Güler yerine Bellingham'ın Real Madrid'de 8 numara pozisyonda oynaması için 4 önemli sebep. Madrid'e daha fazla fiziksellik katar. Oyunun her iki tarafını da domine edebilir. Topu taşımasıyla çizgileri kırar. Daha fazla savunma güvenliği sunar. Bu yüzden bahsediyorum. Bellingham dünyanın en iyi 8 numara pozisyonu oyuncusudur. Arda yaratıcılığa sahip. Bellingham kirli işleri yapar. 8 numarayı kim hak ediyor? Tabii ki de Bellingham. Tabii ki de tacı ona takıyoruz. Diomande'nin attığı gol sonrası Bellingham'ın tepkisi gündem olmuş. Burada iki oyuncuyu çalımlayıp gol atmıştı geçtiğimiz günlerde antrenmanda Diomande. Bellingham da gülmüyor arkadaşlar. Bildiğiniz utanç duyuyor arkadaşının yediği çalımdan. Garip bir adam. Evet, şöyle bir kadro olsa nasıl olurdu? Ben demiştim ya. Vinicius Junior bozuyor bu kadroyu. Mbappe sol tarafta kendi istediği bölgede. Bellingham sahte 9. Diomande sağda. Arda Güler 10 numarada. Tchouaméni, Bernardo Silva, Valverde kim varsa artık orayı da oynar. Böyle olsaydı keşke ama Vini ile 6 yıl uzatıldı. Evet. Böyle de bir kadro var. Arda Güler'i 6 numaraya çekmişler. Yani Arda burada oynasa da olur benim için. Sorun yok. Ama burada oynarsa inanılmaz bir şeyler izleyebiliriz ya. İnanılmaz şeyler izleriz arkadaşlar. Şurada oynasın Arda. Bellingham'ın olduğu yerde oynasın. Bak 25 üstü asist diyorum size. Bak o kadar ciddi konuşuyorum. Evet, antrenmanın kazananları da bu takım arkadaşlar. Bellingham da orada. Geldik Defense Central'e dostlar. Eski futbolcu Santi Canizares, eski kaleci kendisi, 56 yaşında. Arda Güler Real Madrid'de ilk 11'de oynamazsa sorun değil. Bak sen şu işe, nasıl sorun değilmiş o? Ama Valverde oynamazsa dikkat edin, o bacaklara ihtiyaç var. Abi çocuğun çektiği şeylere bakar mısınız? 2 gündür basında şey var arkadaşlar. Bellingham 10 numara, 10 numara, 10 numara. Yedek kalamaz, yedek kalamaz. Öyle bir şey yok. Abi böyle bir lobi yok. Böyle bir lobi yok. Şimdi de Valverde lobisi başladı. O yüzden benim yaptığım olayı şimdi daha iyi anlamış olabilirsiniz. Neden her gün Arda Güler videosu var? Oğlum adamların haber sitesi var. Biz çocuğun haber sitesi olmaya çalışıyoruz burada. Gelip bir de benim böyle hatalarımı falan aramaya çalışan tipler var. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın, birlik olmamız lazım burada. Canizares, Mourinho'nun bu sezon Real Madrid'in ilk 11'inde Valverde'yi dışarıda bırakmaması gerektiğine inanıyormuş. Canizares'in açıklaması son yıllarda takımın itici güçlerinden birisi oldu diyor Valverde için. Onun yokluğunda Real Madrid'in orta sahasında büyük bir potansiyel kaybettiğini düşünüyor. Arda Güler ve Camavinga çok iyiler ama ikisi de Valverde, Bernardo Silva, Tchouaméni ve Bellingham değil. 3 forvet oyuncusu da değiller. Arda Güler ne kadar iyi olursa olsun oynamıyorsa sorun yok. Bunların hepsini not alın arkadaşlar, bu adamların hepsini. Gerçek diyorum, not alın. Sene sonunda hepsinin böyle kapak olmuş şekilde göreceğiz. Ya Rabbim de Arda Güler'e gerçekten yardım etsin. Çok büyük savaş be. Çok büyük savaş oğlum. Baksana şu lobiciliklere bakın. Kendi çapımda ben bir şeyler yapıyorum. Ama siz ne kadar çok like atarsanız, sonuna kadar izlerseniz, yorumlarınızı İngilizce olarak yazar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey yapalım. Bellingham'ın 10 numara değil de dünyanın en iyi 8 numarası olduğunu falan yazın arkadaşlar. Ya bu sizden ricamdır. Arda oynamıyorsa sorun yok ama Valverde oynamıyorsa dikkat edin. Ya Valverde birdenbire eski bir yıldız olursa. Valverde'ye ihtiyacımız var diyen Santi Canizares rakamların bu kadar tutarlı olduğuna inanmıyor. 6 pozisyon için 7 oyuncu var. Bu yüzden Türk ve Fransız oyunculara ek olarak kilit bir oyuncunun kadro dışında bırakılması gerekecek. Muhtemel senaryo orta sahada Arda Güler veya Bernardo'nun Fede Valverde veya Tchouaméni ile birlikte oynaması. Bellingham'ın onların önünde yer alması ve hücum üçlüsünün önünde olması yönünde. Bu kesinleşmiş olarak kabul edilen diziliş. Şimdi Mourinho'nun lig başlangıcında tüm oyuncular hazır olduğunda nasıl bir tavır alacağını göreceğiz diyor. Zira Valverde bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen takımın en golcü isimlerinden biriydi. Ulan forvet oynadı o maçlarda. Bu sezon eğer ilk 11'de başlarsa Arda Güler veya Bernardo Silva ile çift pivot oluşturmak için biraz geriye çekilmesi gerekecek. Canizares'in teorisine göre Uruguaylı oyuncu Tchouaméni'nin önünde, Bernardo ise Arda Güler'in önünde olmalı. Yani Bernardo ile Valverde oynamalı, Tchouaméni ile Arda Güler yedek kalmalıymış. Cristiano Ronaldo'nun Canizares'e attığı frikik gollerini hatırlıyorum. Aklını almış resmen, yaptığı açıklamalar garip. Defense Central'de
Açıklamalar devam ediyor. Gazeteci Rodra, Bellingham ve Tchouaméni, Arda Güler ve Fede Valverde'nin önünde ilk birkaç maçta ilk 11'de yer almayacaklar. Valverde ve Arda Güler'in Espanyol maçında ilk 11'de başlaması bekleniliyor. Portekizli teknik direktörün bu sözleri Espanyol karşısında kazanmanın ve iyi bir performans sergilemenin önemini vurguluyor. Bu nedenle teknik ekip sahaya en iyi oyuncularla çıkacakları konusunda net bir duruş sergiliyor. Sezonun başında Bellingham ve Tchouaméni yedek oyuncu olarak başlayacaklar. ESPN gazetecisi başlangıçta bence Mourinho Valverde'yi Tchouaméni'nin önüne koyacak. Yani Valverde ilk 11 oynayacak. Ancak geleceğin garantisi değil. Çünkü takımın performansına bağlı olacak. Özellikle de Valverde hakkında çok iyi şeyler duyarken Tchouaméni hakkında pek iyi şeyler duymuyorum dedi. Ayrıca bu gazeteci Arda Güler ve Bellingham arasındaki 10 numaralı pozisyon mücadelesinin değişmediğini belirterek bence Arda Güler Bellingham'ın önünde başlayacak dedi. Ama işte Bellingham'ın o düşük performansından ötürü böyle başlayacak ama Arda Güler üstüne kata kata giderse Mourinho da arkadaşlar adaletli davranırsa Arda Güler formayı Bellingham'a bile vermez. Bir şapşik de burada arkadaşlar Arda'mızı böyle eleştirenlerden. Jose Miguel, Bellingham normal şartlarda ilk 11'de yer alacak. Ancak tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayacak. Ve Arda Güler 130 milyon euroya mal olan Diomande'nin yerine sağ kanatta oynamayacak. Normal şartlar altında Bellingham oynayacak. En mantıklı şey tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmalı mı? Bu hangi Bellingham'ı gördüğümüze bağlı. Son 2 sezondaki Bellingham'ı görürsek hayır. Ama İngiltere ile Dünya Kupası'ndaki performansına bakarsak bence Arda Güler'in önünde. Diyen Villaroya bu gazeteci. Yan Diomande'ye atıfta bulunarak Arda Güler'in Mourinho yönetiminde nerede oynayacağını da göreceğiz. Sahada oynayabilir ancak 130 milyon euroya mal olan bir oyuncuyu transfer ettiniz. Bence yedek kulübesinde oturup çekirdek çitlemeyecek dedi. Arda Güler'i çift pivotta görmüyorum. Alonso yönetiminde orada geçen sezon oynadı. Çocuk gelişmiş olsa da hala tam olarak uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum. Bernardo Silva'yı da orada görmüyorum. Ama Arda Güler'den daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum 6 numarada. Hücum orta sahasında Bellingham ve Arda Güler olacak ve özellikle kulüp için ne ifade ettiğini ve önümüzdeki aylarda sözleşme yenilemesinin görüşülmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak Bellingham'ı yedek kulübesine oturtmaları pek olası değil. Durum böyle. Ortada bir sorun var ve oynamazsa sözleşmesini yenilemeyi haklı çıkaracak bir gerekçeniz olmayacak diye sözlerini tamamladı. Vallahi arkadaşlar Arda Güler'in arkasında durmalıyız. Dediğim gibi sizler destek verdikçe biz onun arkasında duracağız. Laflarımızı da söyleyeceğiz. İlk maçını da izleyeceğiz. Cumartesi günü 10.30'daydı sanırım. Tam saati hatırlamıyorum arkadaşlar. Canlı yayında bu maçı da izleyeceğiz. Dediğim gibi bu yayınları kaçırmamak için abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açman lazım ki maçı birlikte izleyelim ve yorumlayalım ve analiz edelim. Eski geleneklerimize geri dönüyoruz. Evet, Real Madrid eskiden neşeli bir takımdı. Yine o neşeli takım dönüyor diyorlar. Ferencvaros Salahlı Trabzonspor'u ezmiş. Varos'u zayıf takım sanıyordum. Meğer Arda o gün takımın içinden tek başına geçmiş. Mükemmel oynamıştı o maçta. Bu da ESPN'in en iyi kaleci sıralamaları. Raya, Courtois ve Donnarumma var arkadaşlar ilk 3'te. Serie A Kenan Yıldız'ımızı paylaştı. İnşallah Arsenal'e gidersin. Vicario'da Kenan'la ilgili bir açıklama yaptı. Kiminle penaltı noktasında yüzleşmek istemezdin? Kenan Yıldız kesinlikle. Neyse ki şimdi takım arkadaşım diyor yeni transfer. 46 yaşındaki Ronaldinho İtalya Serie C takımı Ravenna ile anlaştı. 11 yıl aranın ardından sahalara geri dönecek. Ne oluyor abi ya? Evet, Ronaldinho transfer olmuş. Büyük ihtimalle 5-10 dakika falan oynar herhalde. 90 dakika oynayacağını zannetmiyorum. Onu da takip ederim ben arkadaşlar. İsim Salih Dinho çünkü. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar emeklerin karşılığı olarak like attıktan sonra hype haklarını kullan. Kanalımıza abone olup bizi 20.000 aboneye ulaştırırsan çok seviniriz. Daha fazla destek olmak istersen katıl üyeliği satın alabilirsin veya süper teşekkür gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.